Herkese selamlar. Ben Umut Çılgın. Bu videoda sizlere davul notalarından bahsedeceğim ve beraberce davul notalarının nasıl okunup yazıldığını ve çalındığını göreceğiz. Davula yeni başlamayı düşünen ya da başlayan herkes aynı soruyu sorar ve şaşırır. "Aa, davulun notası mı var? Davulu notayla mı çalıyoruz? Davul kulaktan çalınmıyor mu?" Tabii ki bütün müzik enstrümanlarının notası olduğu gibi davulun da notaları var. Evrensel bir dil olan notalar davulda biraz daha farklı sadece. Hepimiz notalarla müzik derslerinde belli bir derecede haşır neşir olmuşuzdur. Tüm müzik aletlerinin notaları 5 çizgiden ve 4 aralıktan oluşan ve adına porte ya da dizek denen birbirine paralel çizgilerin üzerine yazılır. Tabii ki bizim davul notalarımız da aynı portenin üzerine yazılıyor. Sadece biraz daha sembolik gösterimleri var. Davul notalarını diğer enstrümanlarınkinden ayıran en önemli fark bizde do, re, mi, fa, sol, la, si seslerini çıkaran herhangi bir enstrüman olmamasıdır. Yani porte üzerinde do notasını gördüğünde bir piyanist do tuşuna, bir gitarist do teline ya da bir saksafoncu do butonuna basarak ilgili notayı çalar. Davulda ise kick, trompet, tomlar ve ziller olduğundan bunların porte üzerindeki yerlerinden hangi davula ya da hangi zile vurmamız gerektiğini anlarız. Yani ilk önce notalardan neye vurmamız gerektiğini öğrenelim. Davullardan başlayalım. Porte üzerinde yukarıdan 1. aralıkta bir nota gördüğümüzde ton 1'e, hemen altında 2. aralıkta trompete, 3. aralıkta bir nota gördüğümüzde ise floor tom'a vurmamız gerekir. En alttaki aralıktaki notamız ise en alttaki davuldan aklımızda kalabilir kick ya da bas davuldur. Davullardan bir enstrümanımız kaldı, o da tom 2. Sadece o yukarıdan 2. çizginin üzerinde gösterilir. Gelelim zillere. Onları nasıl anlayacağız? Çarpı gördüğümüzde bir zile vurmamız gerektiğini bileceğiz. Davul notalarında ziller çarpı ile gösterilir. Peki hangi zil hangisi? En üst çizginin üzerinde olan çarpı hi-hat'tir ve ayağımızla pedala basarak zili kapatıp elimizle vurarak çalmamızı söyler. Yani kapalı hi-hat çalacağız. 1. çizgiyi kesen bir çarpı işareti ise right zilini çalmamızı söyler. En üst çizginin üzerinde bir de biz küçük bir çizgi yapmışız da onun üzerine çarpı koymuşuz gibi görünen zil de crash zilidir. Bir de kick'in hemen altında, yani en alt çizginin altına gelecek şekilde bir çarpı görürsek de bu bize hi-hat pedalına ayağımızla basarak vurmadan pedal hi-hat çalmamız gerektiğini bize söyler. Belki karmaşık ya da ben bunların yerini nasıl ezberlerim diye düşünmüş olabilirsiniz. Hiç endişelenmeyin. Zamanla göre göre, çala çala tüm enstrümanların porte üzerindeki yerleri kafanızda oturacaktır. Şimdi hangi enstrümanları vurmamız gerektiğini öğrendik. Peki bunlara ne zaman, ne sıklıkla ya da kaç kere vuracağım? Burada size ilk önce 3 tane temel şeyden bahsedeceğim. Bunlar tempo, metronom ve BPM. Tempo bir müzik eserinin hızıdır. Yani yavaş mı, orta hızda mı ya da hızlı mı anlamında. Günlük hayatta kullandığımız gibi sadece hızlı anlamına gelmez tempo. O yüzden çalacağımız şeylerin hızı yani temposu bizim için çok önemlidir. Metronom ise bu tempoyu ölçmeye yarayan araçtır. Analog, dijital ya da artık uygulama olarak da basitçe bulabileceğiniz metronomlar var. Sadece davulculara özel, daha gelişmiş özellikleri olan metronomlar da kullanabilirsiniz. Ben hem uygulama olarak hem de dijital davulcu metronomlarından kullanıyorum. Tüm müzisyenler için metronom kullanmak çok önemlidir. Fakat biz davulcular için daha da önemli çünkü bizler orkestralarda tempoyu veren ve koruyan kişileriz. O yüzden her davulcunun metronomla arasının çok iyi olması gerekir. Geldik BPM denen kavrama. BPM'in açılımı beat per minute'tür ve dakika başına vuruş sayısını ifade eder. Mesela 60 BPM'lik bir tempo dakikada 60 vuruş yapan bir tempoyu gösterir. Bu da her saniyede bir vuruş demektir. BPM'i temponun birimi olarak düşünebilirsiniz. Metronomlarınızda tempoların sayısal değerinin yanında birim olarak hep BPM yazar. Bunları anlattıktan sonra şimdi vuruşlarımızı ne sıklıkta ve kaç kere yapacağımıza geldik. Burada tüm enstrümanların notaları aynıdır. Size toplamda 5 tane notadan bahsedeceğim. Notalarla ilgili bilmemiz gerekenler isimleri, şekilleri ve kapladığı sürelerdir. Bunları muhakkak aklımıza tutmalıyız. Buradan sonrası size biraz matematik dersi gibi gelebilir. Ama korkmayın, öğrenmesi kolaydır.
Sadece biraz dikkat. Sonradan siz notalarla ilgilendikçe pekişecek ve yerine oturacaktır. Müzikte bir çalınan zamanlar, bir de susarak sessizlikle geçirdiğimiz zamanlar vardır. Bunlara suslar ya da esler denir. Her müzik notasının da bir sus işaretinin olduğunu birazdan göreceğiz. İlk notamızın ismi birlik. Diğer bir ismi var, o da tam nota. Süresi ise 4 vuruş. Şekli ise içi boş yuvarlak. Yani birlik nota 4 vuruş süresince uzayan en uzun notamızdır. Davul notalarının diğerlerine göre farkı uzamaların olmamasıdır. Yani bu 4 tane metronom vuruşu süresince uzaması gereken bu notayı bir piyanist çaldığında ilgili tuşa basmayı sürdürerek 4. metronomun sonunda keser. Davulda ise yaptığımız birinci klikte vurmak, diğer 3 klik boyunca da beklemektir. Birlik notanın sus işareti ise ikinci çizginin altında bir dikdörtgendir. İkinci notamızın ismi ikilik, diğer adı yarım nota, süresi ise 2 vuruştur. Sembolü ise içi boş yuvarlak ve bir de uzantısı vardır. Sus işareti ise 3. çizginin üzerinde bir dikdörtgendir. Bu notayı da 1. ve 3. kliklerde vurarak çalarız. Bir diğer notamızın ismi dörtlük, diğer ismi çeyrek, süresi ise 1 vuruştur. Sus işareti ise buruna ya da surata benzeyen bir şekildir. En iyi anlayacağımız nota olduğunu düşündüğüm dörtlük notayı her bir klik yani metronom vuruşuna denk gelecek şekilde çalarız. Diğer notamızın ismi sekizlik, başka bir ismi yok ve süresi de yarım yani 0.5 vuruştur. Bir metronom vuruşu süresinde birbirine eşit 2 vuruş yaparsanız arka arkaya sekizlik notalar çalmış olursunuz. Yani bir metronom vuruşundan diğerine kadar geçen zaman içerisinde eşit 2 vuruş. Sus işareti de noktalı virgüle benzer bir işarettir. Bu arada arka arkaya gelen sekizlik notalar ikişerli ya da dörderli bir biçimde üstten ya da alttan tek bir çizgiyle birleştirilebilirler. Bu bize okuma kolaylığı sağlar. Vuruş sayılarımızı arttırmaya devam ediyoruz ve son anlatacağım nota olan 16'lık notaya geliyoruz. İsmi 16'lık olan notamızın süresi 0.25 vuruştur. Yani bir metronom vuruşundan diğerine kadar geçen süre içerisinde eşit 4 vuruş yaparsanız arka arkaya 16'lıklar çalmış olursunuz. Burada da arka arkaya gelen 16'lık notalar okuma kolaylığı için üstten ya da alttan çift çizgiyle birleştirilirler. İki çizgiyle bağlanmışlarsa 16'lık notalar olduklarını anlarız. Tabii ki notalarımız bu kadar değil. 32, 64, 128, 256 ve bunların üçlemesi olan başka notalarımız da var ama onları başka video ve derslerde anlatacağım. Şimdi sizlere metronom üzerinde bu notaların nasıl çalındığını göstererek bu videoyu bitiriyorum. Bunlar birlik notalardı. 80 BPM üzerinde çaldık. Şimdi ikilik notalar çalıyoruz. Şimdi ise dörtlük notalar çalacağız arka arkaya. Şimdi geldik sekizlik notalara. Arka arkaya sekizlik notalar çalacağız. Son olarak da 16'lık notalar çalacağız arka arkaya. Şimdi de birer ölçü hepsini tek tek sıradan geçeceğiz. Birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik ve 16'lık.
Şimdi de 4'lük, 8'lik ve 16'lık notaların birbiri arasındaki değişimine bakacağız. Umarım davul notalarına güzel bir giriş yapmışızdır. Bu yeni dili öğrenmek, yazmak ve anlamak biraz zaman alabilir. Ama pratikle ve çalışmayla kısa sürede notaları çok daha hızlı bir şekilde okumaya başladığınızı göreceksiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.